Uzun uzun yolları aşıp yüksek mi yüksek dağların ardından giriyorsunuz bu şehre. Dört bir yanı dağlarla çevrili bir şehir burası. Burası Diyarbakır'ın Kulp ilçesi. Diyarbakır'dan 140 kilometre ötede dağların çevrelediği yalnız ve güzel bir ilçe. Bu yalnızlığın içinde öyle hikayeler çıkmış ki hikayeyi yazanlar da, hikayenin içindekiler de burada yaşayanlar. Adnan Çelik, 5 çocuklu bir ailenin en büyük ferdi. Bütün gençlik dönemini geçirdiği Kulp'ta üniversite eğitimine kadar yaşayan bir isim. Üniversite için Konya'ya gittiğinde Adnan Çelik görüyor ki hayat pek Kulp'ta geçtiği gibi geçmiyor. Bu küçük kasabada yarattıkları ya da daha doğrusu kendileri için yaratılan küçük dünyanın dışında bambaşka bir dünya, bir değirmen gibi zamanı ve hayatı öğütüyor. Yaşadığı bölgenin sıkıntılarını ancak buradan ayrıldığında görebilmiş Adnan Çelik. Ve ancak uzaklara gittiğinde doğup büyüdüğü bir yer için yapabileceği bir şeyler olduğunu görmüş. Konya'dan memleketine genç bir öğretmen olarak dönmüş. Adnan Çelik bu çocukların ve gençlerin dışarıya çıktıklarında yapacak hiçbir şeyleri olmadığını görünce ilk olarak Kulp Gençlik Girişimi'ndeki arkadaşlarıyla birlikte Gökkuşağı Atölyeleri adlı verilen resim, tiyatro ve müzik derslerinden oluşan kursları düzenliyor. Bu kurslardan sonra gençler bir tiyatro oyunu sahneliyorlar. Kısa metrajlı amatör düzeyde bir sinema filmi çekiyorlar. Ve birçoğu hayalini kurduğu enstrümanı çalmaya başlıyor. Şimdi aslında çok fazla proje yaptık bu geçen 5 yıl içerisinde. Kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, gençlere yönelik, toplumun geneline hitap eden çok değişik projelerimiz oldu. Bunlardan en önemlilerinden birisi bizim çatışma çözme ve akran arabuluculuk dediğimiz bir proje. Projemizin adına akran arabuluculuk dedik. Akran biliyorsunuz yaşıt anlamında kullanılıyor. Yani aynı yaşta olan çocuklar bir çatışma yaşadığında bunların çatışmalarını ebeveynleri, yetişkinleri, öğretmenleri değil de kendileri çözsün bu çatışmayı istedik. Bununla ilgili çocuklara kendi çatışmalarını çözebilme becerileriyle ilgili eğitimler verdik. Mesela bizim kendi okulumuzda yaklaşık 30 tane öğrencimizi çatışma çözme becerisi kazandırma amaçlı onlara çeşitli eğitimler verdik. Bu eğitimler sonrasında bunlar okulda akran arabulucu olarak seçildiler ve bir çatışma yaşandığında okulda bu çocuklar öğretmenlerinin ya da ebeveynlerinin yanına gitmek yerine bu akranlarının yanına gidip onlarla birlikte bu çatışmayı çözmeyi denediler. Yani kavga eden iki çocuk ilk etapta öğretmenin yanına değil şikayet etmeye değil de bu arabulucu arkadaşlarının yanına gidip kendi kavgalarını, kendi sorunlarını, kendi çatışmalarını onlarla paylaşarak bu sorunu çözme yoluna gittiler. Nitekim projemiz sanırım çok da etkili oldu. Çok da ses getiren bir projeye dönüştüğü için 2008 yılında Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı'nda Barış Eğitimi kategorisinde iyi örnek seçildi. Yani en temelde şunu düşünüyorum. Bir birey yaşadığı bir yeri yaşanılabilir kılmalı. Yani her nerede yaşıyorsanız yaşayın. Orada yaşarken orayı size anlamlı kılacak bir takım şeylere ihtiyacınız var. Yani bizim buradaki çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız çok büyük şeylerin peşinde değiller. Yani onlar hakikaten çok küçük bir katkıda, çok küçük bir sosyal aktiviteyle mutlu olabiliyor. Yani en basitinden küçük bir tiyatro oyununu bile izlemeye gittiklerinde insanlar çok heyecanlı olabiliyorlar. Mesela ilk defa Koza ve Kültür Festivali'ni yaptık. Biliyorsunuz Koza öğretiminde Türkiye'de Bursa'dan sonra ikinci en fazla yüksek öğreten ilçe. Yani Koza ve Kültür Festivali yaptık. Hayatında ilk defa insanlar bir konsere gittiler. Kendi seslerini ilk defa o sahnede izleyebildiler. İnsanlar ilk defa bir sergiye katılma imkanı buldular. İlk defa insanlar işte bir tiyatro oyununu çok profesyonel bir düzeyde izleme olanağına sahip oldular. Bu küçük şeyler insanları mutlu edebiliyor. Onların üzerindeki o tebessüm ben biraz da bunlara bağlıyorum. Adnan Çelik hayallerinin peşinde koşan bir isim. Uzak bir şehirde genç insanların yüzündeki tebessümleri görebilmek için çok çalışan bir isim. Hem öğretmen olarak öğrencilerin hayatında kaybolmayacak derin izler bıraktı, hem de Kulp'ta yaşayan gençlerin yaşamlarında bir ömür boyu unutmayacakları farklar yarattı. Herkesin unuttuğu bir bölgeyi, insanları, hayatları o unutmadı. Adnan Çelik, unutulan bir kasabada unutulmaz bir fark yaratan oldu.